Mısır'ın cennet bahçesi, sonsuz sazlıklar, Aru. Ölüm, antik Mısırlılar için sadece bir geçiş, bir başlangıçtı. Onların inanç dünyasında fani yaşamın sona ermesiyle başlayan yolculuk, nihayetinde muazzam bir cennete, sonsuz sazlıklara, Aru ulaşırdı. Aru sadece bir mekan değil, aynı zamanda kusursuz bir adalet ve sarsılmaz bir barış diyarıydı. Ancak buraya giden yol çetin ve sınavlarla doluydu. Bu muazzam yolculuğun kalbinde her ruhun yüzleşmesi gereken en büyük sınav, iki gerçek odasındaydı. Ruh, çakal başlı tanrı Anubis'in gözetiminde yaşamı boyunca işlediği günahları inkar eder, maatın yani doğruluk, adalet ve kozmik düzenin tüyüyle yüreği teraziye koyulurdu. Bilgelik tanrısı Tot bir ibis kuşu başıyla bu nihai anı kaydederdi. Eğer yürek günahların ağırlığıyla tüyden ağır gelirse, Ammit adındaki timsah kafalı, aslan gövdeli ve su aygırı bacaklı yaratık tarafından anında parçalanırdı. Bu ikinci ölüm ve ebedi yok oluş demekti. Ancak yürek tüy kadar hafif kalırsa bu ruhun erdemli bir yaşam sürdüğünün kanıtıydı ve nihayetinde cennetin kapıları açılırdı. Aru'ya girmeye hak kazanan her ruh, bizzat Osiris'in kendisi tarafından muhteşem bir tekneyle bu ebedi barış diyarına götürülürdü. Bu tekneler karmaşık nehir yollarından geçerek ruhu ebedi yurduna ulaştırırdı. Göklerin tanrıçası Nut, yıldızlarla kaplı bedeniyle Aru'nun üzerinden eğilerek onu kucaklar ve güneş tanrısı Ra, ufuktan yükselirken tüm evreni aydınlatırdı. Ruh, sonsuz sazlıklara adım attığında karşısına çıkan manzara muazzamdı. Aru, fani yaşamdaki Nil deltasının kusursuz bir kopyası, ancak açlığın, susuzluğun ve acının olmadığı bir yerdi. Burada başak boyları devasaydı. Sazlıklar rüzgarın esintisiyle şarkı söylerdi. Ruhlar, nehir kenarında açan nilüfer çiçeklerinin ve bereketli ağaçların gölgesinde dinlenir, kuşlar ve diğer hayvanlarla birlikte uyum içinde yaşarlardı. Bu diyarda zaman durmuştu. Ne yaşlanma ne de ölüm vardı. Ancak Aru sadece dinlenmek demek değildi. Antik Mısırlıların inanışına göre ruhlar burada da çalışmalıydı. Ama bu çalışma acı verici değil, neşeli ve verimli bir eylemdi. Ruhlar kendi elleriyle toprağa eker, ürünleri toplar ve her zaman bollaşan ekinlerin keyfini sürerlerdi. Bu diyarda açlık ve susuzluk kavramları tamamen yoktu. Her gün ziyafetler düzenlenir ve ebedi mutluluk içinde yaşam sürülürdü. Sonsuz sazlıklar, Mısırlılar için adil bir yaşamın, erdemli olmanın ve inancın ödülüydü. Onların inanışında ölüm sadece bir geçiş ve ebedi bir barışın başlangıcıydı. Bu muazzam cennet tasavvuru onların yaşam felsefesini şekillendirmiş ve onlara ölüm korkusunu yenmeleri için güç vermişti.